Selamlar arkadaşlar. Kaz Dağları'ndan hepinize çokça selam olsun. Kimin söylediğini hatırlayamadığım çok güzel bir söz var. Aynen şöyle diyor. Yaşam siz plan yaparken başınıza gelenlerdir diyor. Bunu burada ne yazık ki sık sık deneyimleyip sık sık şahit oluyorum bu söze. Niye diyeceksiniz? Hadi gelin anlatayım size. Biliyorsunuz bir süreden beri ekolojik bir gölet yapıyorum. Bu göleti neredeyse bitirme noktasına geldim. Ama şöyle bir sorun var. En son üstüne bir kat daha atıp sonra kenarına taşlarını koyacaktım. Fakat çok güzel bir yağmur yağdı. Doğa susamıştı aslında. Yağmura ihtiyacımız vardı. Ağaçlar bayağı çünkü yapraklarını falan sarartmaya başlamıştı. Özellikle yukarıdaki küçük meyve ağaçların falan. Ama bu kadar çok yağması gerekmiyordu. Yani birdenbire çok hızlı yağdı. Rüzgarla karışık. Ortalığı birbirine kastı, kavurdu. Ben yağmur yağmadan önce acaba yetişebilir miyim dedim. Çünkü daha önceki bir deneyimim olmuştu bununla ilgili. Hatırlıyorsanız havuzumu su bastı diye bir video yayınlamıştım. O videoda göstermiştim. Yine havuzu su bastı. Alt katı temizlemiş olmama rağmen şu anda içinde yine nereden baksanız en az bir 8-10 el arabalık toprak doldu. Çünkü yanlardan akan su havuzun içerisine doldu ve toprak götürdü. Benim bir an önce havuzun son katını tamamlayıp kenara taşları yığmam lazım. Yani suyun akıntısının havuza ulaşmasını engellemem lazım. Eğer bunu yapmazsam anladığım kadarıyla havuzun içine toprak dolmasını engelleyemeyeceğim. Havuzu teraziye aldım aslında. Şu kısma oradan görünebiliyordur zannediyorum. Sadece şu kısma bir sıra daha taş ördüğümde kot farkından dolayı kaynaklanan eğimi ortadan kaldırıyorum. Teraziye almış oluyorum. Bunun üzerine bu getirdiğim büyük taşları koyarak hem dekoratif bir alan oluşturmak istiyorum. Hem de o alanın arkasını toprakla besleyeceğim. Artık nasıl yapacağım bilmiyorum. Yağmur suyunun havuzun içerisine girmesini engelleyeceğim. Bunu yaptıktan sonra zannediyorum havuzun içerisine su girmeyecek. Bu konuda alternatif fikirleriniz de benim için önemli. Yani sizden gelecek alternatif fikirleri de değerlendirebilirim. Şimdi arkadaşlar diğer havuza geçeceğiz. Ben burada videoyu pauselayacağım. Diğer havuzu göstereceğim size. Orada neler oldu? Biliyorsunuz burası iki havuz birbirine bağlı. Bu arada aşağıdaki taşları yerleştirdim. Havuzun dibindeki ikinci kattaki taşları yerleştirdim. Ama oraya da henüz beton atamadım. Yani bunların arasına harç doldurmam lazım. Beton doldurmam lazım. Bunun için çakıla ihtiyacım var. Çakıl için de dereden çakıl toplamam lazım ama yakınımdaki kaynaklar oldukça azaldı. Hatta neredeyse kalmadı diyebilirim. Küçük kovalarla kova doldurup işte el arabası taşımaya çalışıyorum. İleride bir kaynak buldum. Muhtemelen bir 8-10 el arabası çakıl çıkar diye düşünüyorum oradan. Ama yolla traktörü koyacağım yerle çakılı çıkaracağım yer arasında yaklaşık bir 20 metre falan mesafe var. Mecburen çakılları önce kovaya dolduracağım. Ondan sonra traktörün küçük kasasına taşıyacağım. Onu getirip işte harç yapmam lazım. Çimentom yoktu. Onu bir şekilde halletmem lazım. Elimde kalan son bir torba çimentom var. O yetmeyecek bana. Çimentoyu halledebilmek için de çok duygusal nedenlerim var. Para işini halletmem lazım. Aybaşı da geçti. Aldığımız para gidiyor zaten. Allah bu arada fakir fukaranın yardımcısı olsun arkadaşlar. Biz bir sürü şeye para vermiyoruz burada. Elektriğe para vermiyoruz, suya para vermiyoruz, kiraya para vermiyoruz. Ondan sonra yakacağı para vermiyoruz, yiyeceklerin birçoğuna para vermiyoruz. Buna rağmen ve iki kişiyiz. Acayip zorlanıyorum emekli biri olarak. İnsanlar ne yapıyorlar bilmiyorum. Umarım her şey bir an önce düzelir, her şey bir an önce güzelleşir. İnsanlar rahat, mesut ve ferah bir döneme girerler. Ama Allah yardımcılar olsun. Neyse videoyu burada pausluyorum arkadaşlar. Küçük havuzun oraya gideceğiz. Anlatacaklarımı orada anlatacağım. Evet arkadaşlar küçük havuzun oraya giderken aslında ben size bir de köprü yapacağım yeri göstereceğim. Dediğim gibi 2 tane havuz vardı burada. Yani 2 tane havuz değil. Bir havuz fakat havuz burada doluyor. Sonra burada bir kanal var.
kanaldan diğer havuza geçiyor. Bunu özellikle yaptım. Hem dekoratif olsun hem de buraya bir köprü yapmak istiyorum arkadaşlar. Şu anda koyduğum gibi bir şey değil tabii. Buraya böyle yamuk bir daha doğrusu C şeklinde bir köprü bulup ağaç bulup onun üzerine tahtalar döşeyerek yapacağım. Aşıklar Köprüsü derler ya, böyle asma köprü gibi, öyle bir şey yapmak istiyorum. Şu arada bir köprü olacak yani. O yüzden burada bir kanal bıraktım ve küçük havuza bağlantı var. Tabii bu ağacı nasıl bulacağım, bu köprüyü nasıl yapacağım onu da daha bilmiyorum. Hem dekoratif olsun istedim, hem iki havuzu birbirinden ayırayım. Burasını biraz daha küçük yapıyorum. Çocuklar için daha güzel olur diye düşündüm. Fakat bu noktadan bakınca, şu anda olduğum noktadan bakınca bu küçük havuzun da kenarlarında birazcık fark ettim. Burayı bu taraftaki kenarı birazdan göstereceğim size. Oval olarak yapabilmişim ama buranın çoğunu elle kazdım zaten. Bu tarafı tam düzgün oval olarak kazamamışım. Galiba burada da birazcık kazı işlerim olacak. Yine ben videoyu pauselayacağım. Burayı göstereceğim. Esas burada bayağı sıkıntım çıktı. Neyse, videoyu pauselayayım, sizi yeni yere taşıyayım, orada anlatayım. Evet arkadaşlar, burayı biz en başta kazdıktan sonra içine branda falan serip bütün yaz boyunca burada girip serinledik. Ama daha sonra işte sıra buraya geldiğinde, buranın içini taş döşemeye geldiğinde suyu boşalttım, brandaları çıkardım. Kenarları yumuşatmak için kazdım ama aşağı toprak su çektiği için bayağı yumuşaktı. Biraz sertleşsin, ondan sonra taşları indireyim dedim. Gördüğünüz gibi taşları getirdim aslında, içine koyacağım taşları. Toprak biraz sertleşsin, attığım taşlar içine batmasın. Biraz düzenleyeyim. Üzerine beton attığımda hep birlikte batmaları zor olur diye düşündüm. Fakat işte buranın kuruyana kadar, burası kuruyana kadar tekrar yağmur yağdı ve daha çok ıslandı. İşte biraz önce söylediğim söz vardı ya, siz plan yaparken başınıza gelenlerdir yaşam diye. Burada birebir bunu örnekledik. Birebir bunu yaşadık arkadaşlar. Buranın içini döşedikten sonra birinci havuzda yapacaklarımı da anlattım. Havuzla ilgili işlerimiz bitmiş olacak. Göletle işlerimiz bitmiş olacak. Dolayısıyla su vermeye başlayacağım. Bunun içini taşla düşeceğim. Burası bayağı bir alçak diğer tarafa göre. Hani çocuklar girip yüzerler falan diye düşündüm. Maksimum buranın derinliği taş döşedikten sonra 1 metre civarında olacak diye düşünüyorum. Şu anda 1 metreden biraz fazla olabilir. Ama şu kenarı daha oval olabilmesi için biraz daha kazmam gerekiyor. Şu köşeden bakınca onu fark ettim. Burayı biraz kasıp burayı biraz daha oval yaptığımda buradan çıkan toprağı dışarı atmıyorum. Altına seriyorum. Yine buradan çıkan toprağı altına serdiğimde herhalde bir 90 santime 80 santime falan düşer buranın derinliği. Çocuklar da burada rahatlıkla yüzebilirler, oynayabilirler. Daha keyifli olur. Hem de bu kenarlara falan bitkiler, nilüferler falan dikmeyi düşünüyorum. Dolayısıyla buranın tekrar kuruması lazım. Özetle buranın tekrar kuruması lazım arkadaşlar. Bu arada ben elimdeki iş sadece bu var diye düşünürken daha farklı işler de çıktı. Yukarıda güneş panellerimle ilgili bir sorun oldu. Yağmur ve rüzgar benim eski güneş panellerimin bulunduğu direkleri kırmış. Panellerimin bir kısmı yere yattı. 2 tane panelim şu anda arkasında bir bağlantı ve bir platformun üzerine çıkamadığı için yerde duruyor. Onları falan düzeltmem lazım. Yani iş içinde iş çıkıyor, iş içinde iş çıkıyor. Ben buranın bitişini 4 gün önce herhalde bir 10 günlük işim var diyordum. 4 günü geçti, hiçbir şey yapamadım. Muhtemelen yarın da çalışamayacağım. Yarın da toprağın kuruması lazım. Belki öbür gün de çalışamayacağım. Bu arada sadece malzeme temin edebilirim, malzeme getirebilirim ama içinde çalışamam çünkü toprağın kuruması lazım. Dolayısıyla bizim 10 gün diye planladığımız şeyin zaten 5-6 günü geçip gitmiş olacak. Hedeflediğimiz yerden şaşmış olacağız. Özetle arkadaşlar, siz ne kadar plan yaparsanız yapın, özellikle kırsalda ne kadar plan yaparsanız yapın, Yaradan'ın, doğanın, kırsalın kendi planları var. Size mutlaka sürekli farklı işler çıkarabiliyor. Bunu paylaşayım istedim sizinle arkadaşlar. Bugünlük daha farklı bir video çekmeyi planlıyordum ama yağmurdan, çamurdan dolayı çekemedim.
Bu videoyu paylaşayım istedim sizinle. Burada yaptıklarımın son halini paylaşayım istedim sizinle. Sizden bazı ricalarım var arkadaşlar. Bundan sonra çekeceğim videolarda ne tür konular istiyorsunuz? Yani en çok sizin merak ettiğiniz şeyleri çekmek istiyorum. Ne tür konular istiyorsunuz derken yani bana futbolla ilgili, müzikle ilgili, ne bileyim, astronomiyle ilgili bir şey sormayın. Buradaki yaşamla ilgili görmek istediğiniz, mesela evimi merak ediyordunuz, kaldığım evi merak ediyordunuz. Canlı yayınlarda falan sıkça soruyordunuz. Onunla ilgili bir video çektim. Bu kırsal yaşamda, buradaki yaşamda daha çekmediğim bir sürü video konusu var. Yüzlerce video konusu var. Ama önceliği sizin merak ettiğiniz konulara vermek istiyorum. Ne tür konuları merak ediyorsanız bana bu videonun yorumlarında yazarsanız ben onları değerlendireceğim. Bir de demin söylediğim gibi bu yaptığım göletle ilgili yorum ve önerilerinizi mutlaka bekliyorum. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Videoyu burada bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoş kalın, şen kalın, mutlu kalın. Yaradana emanet kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi de unutmayın. Haydi eyvallah.